Vadeli işlemler öyle bir alan ki eğer bilinçli bir şekilde hareket ederseniz long short pozisyonlarla kaldıraç kullanarak gerçekten çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Hem de sadece yükseliş döneminde değil, düşüş dönemlerinde de short pozisyonlarla yine aynı şekilde kazanç sağlayabiliyorsunuz. Ancak ben bu vadeli işlemleri ve kaldıracı hep böyle bir ilaca benzetiyorum. Nasıl ki bir ilacı eğer doktor tavsiyesiyle bilinçli bir şekilde kullanırsanız sağlığınıza iyi gelecekken, belki hastalıklarınızın geçmesine yarar sağlayacakken, bilinçsizce kullanırsanız tam tersi çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Aynı şekilde kaldıraç kullanımı ve vadeli işlemlerde işlem yapmakta bilinçsizce yapıldığı durumlarda psikolojinizi etkileyebilecek düzeyde ciddi sorunlara yol açabilir. Ancak ben bunun önüne geçebilmek amacıyla kendi daha önce yaşadığım çok acı tecrübeler, nacizane daha önceki yaşadığım şeylerden dolayı bu videoda sizlere hem tecrübelerimi aktarmak hem de vadeli işlemler nasıl kullanılır bunları anlatmak istiyorum. Daha önce YouTube kanalımda zaten anlatmıştım ama üzerlerinden epey bir zaman geçmiş. O videoları da güncellemiş olacağız. Bu videomuzun konusu Binance vadeli işlemler nasıl kullanılır ve bu işlemlerle en mantıklı para nasıl kazanılır, bunları inceleyeceğiz. Evet, herkese selamlar. Girişte vadeli işlemleri çok kısa ve özet bir şekilde anlattım. Hem yararlı hem zararlı, nasıl kullandığınıza bağlı. Bu videoda da yararlı kullanabilmeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım, bildiğim her şeyi anlatacağım. Bundan 3 gün önce farklı bir Bitget borsasının vadeli işlemlerini de anlatmıştım. Eğer o videoyu da izlemek isterseniz kanalımdan ulaşabilirsiniz. Peki bu videoda ne yapacağız? Binance vadeli işlemleri nasıl anlatacağız? Önce bir videonun içeriğini anlatayım ki sizler de ne izleyeceğinizi bilin. En başta arkadaşlar bazı uyarılarım var. O uyarıları yapacağım. Sonrasında kurmayı düşündüğüm bir ücretsiz vadeli işlemler VIP grubu var. Onu anlatacağım. Sizler de katılabilirsiniz. Lütfen o kısma dikkat edin. Sonrasında vadeli işlemler nedir? Long nedir? Short nedir? Kaldıraç nedir? Nasıl kullanılır? En sonunda da vadeli işlemler nasıl açılır? Sonrasında da vadeli işlemlerle alakalı kendi taktiklerimi sizlere aktaracağım. Öyleyse ilk olarak uyarılarımızla videoya başlayalım. Lütfen uyarı kısmını atlamayın. Şimdi arkadaşlar ilk olarak en büyük uyarım şudur. Lütfen ama lütfen vadeli işlemlere ayıracağınız para büyük meblağlar olmasın. Yani normalde kripto para piyasasında atıyorum toplam 1000 dolarınız varsa bunun en fazla taş çatlasın 100 dolarını vadeli işlemlere ayırın. O 100 doları orada işletmeye çalışın. Varsın hepsi gitsin. Sizin yine geriye %90 bakiyeniz kalacak. Ama siz o 1000 dolarınızın tamamını veya 500 dolarını oraya attığınız zaman olası bir leak olma durumunda çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için lütfen ama lütfen vadeli işlemlerde yüksek meblağlarla işlemler açmayın. İkinci uyarım, eğer spot alım satımda yeteri kadar tecrübe edinmediyseniz, teknik analiz konusunda çok az bile olsa, yani en azından destek, direnç, trend nasıl belirlenir bunları bilmiyorsanız veya herhangi bir yerden taktik almıyorsanız lütfen kafanıza göre bu yükselebilir deyip oraya işlem açmayın. Bu biraz kumara benzer ve kumarda da her zaman kazanan kasa olur arkadaşlar. Siz bir kazanır, iki kazanırsınız. Üçüncüde, dördüncüde kazandığınızdan belki de daha fazlasını kasaya kaptırırsınız. Bunu yapmamak için lütfen az da olsa bir eğitim aldıktan sonra işlem açmaya özen gösterin. Son ve en önemli uyarım da arkadaşlar stop loss kullanmak. Yine kanalımda stop yazıp şöyle enter yapıyorum ve gördüğünüz üzere en üstte stop loss nasıl kullanılır videom çıkıyor. Bu videoda da yine stop loss nasıl kullanılır kısaca anlatacağım ama detaylı öğrenmek isterseniz de bu videoma da göz atmayı unutmayın. Dediğim gibi ben birazdan anlatacağım zaten mantığını. Eğer stop loss kullanmazsanız yeri gelecek %10-20 zarar edip kurtulabilecekken belki de paranızın tamamını kaybedeceksiniz. O yüzden stop loss uyarımı da tekrardan yapmış olayım. Evet, uyarılarımızı yaptık. Şimdi gelelim vadeli işlemler nedir, nasıl girilir ve nasıl kullanılır. Arkadaşlar ilk olarak Binance'e masa üstünden girdiğiniz zaman binance.com/en yazıyor. Yani İngilizce sitesindeyiz şu anda. Bu en'yi silip TR'ye çevirdiğim zaman gördüğünüz üzere Türkçe bir ekrana ulaşıyoruz ve şu anda burada vadeli işlemleri göremiyoruz. Çünkü Türkçe kullanırken vadeli işlemlere, futures'a, kaldıraca ulaşamazsınız. Bunu hemen sağ üstte bakın Türkçe yazıyor. Bunu bu arada mobil uygulama üzerinden de yapabilirsiniz. Buna tıklayıp bunu İngilizce yaptığınız zaman bu alanda
futures alanı çıkıyor. Bu da vadeli işlemler demek. Aynı şekilde mobil uygulamada da eğer uygulamayı Türkçe kullanırsanız ne vadeli işlemler cüzdanınıza ulaşabilirsiniz ne de vadeli işlem açabilirsiniz. Şimdi ben hesabıma giriş yapayım. Benim hali hazırda zaten bir Binance hesabım da var. Binance hesabımın altında bir vadeli işlemler hesabım da var. Önce bir Binance'e kayıt olmanız gerekiyor. Oraya kayıt olduktan sonra bir de vadeli işlemlere kayıt olmanız gerekiyor. Vadeli işlemler hesabı açarken size birkaç soru sorabiliyor. Bu sorular bu riskleri göze alabiliyor musunuz anlamında çok basit sorular. Cevaplarını hızlıca bulabilirsiniz. Sonrasında kayıt olurken sizden bir referans kodu isteyebilir. Şu anda kendi referans kodumu ekrana yazacağım. İndirimli vadeli yazdığınız zaman komisyon indirimi kazanmış oluyorsunuz. Zaten açıklama kısmına da hem Binance hem Binance'in vadeli işlemler kısmı için referans linklerimi bırakıyor olacağım. O linklerden kayıt olarak ömür boyu komisyon indirimi kazanmış olursunuz. Bu sayede de Binance'te ömür boyu yapacağınız bütün işlemlerde ödeyeceğiniz komisyonlar daha düşük oluyor. Şimdi hesabıma giriş yaptım. Vadeli işlemler ekranına geçeceğim. Ancak öncesinde arkadaşlar borsalarda cüzdanlarınız spot ve vadeli işlemler olarak ikiye ayrılır. Hatta daha fazla cüzdan seçeneği vardır. Vadeli işlemlerde işlem yapmak için spot cüzdandaki parayı vadeli işlemler cüzdanına aktarmanız gerekiyor. Hemen onu nasıl yapacağınızı anlatayım. Öncelikle sağ üstten wallet ve genel görünüm, genel cüzdan özeti kısmına tıklıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman sağ üstte transfer seçeneği var. Transfere tıklıyorsunuz. Burada bir mola verip hemen şu duyuruyu yapmak istiyorum. Arkadaşlar eğer içerik hoşunuza gidiyorsa bildiğiniz üzere bütün içerikleri ücretsiz bir şekilde sunuyorum. Eğer içerik hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Sizler de yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Ek olarak Twitter'dan, Telegram duyuru kanalımız ve sohbet grubumuzdan da bizlere katılırsanız çok sevinirim. Akılteri Instagram hesabımız ve kişisel Instagram hesabımı da bu şekilde göstermiş olayım ve videomuza devam edelim. Şimdi geldik transfer kısmına. Burada spot cüzdanımız var. Aşağıda da USD margin vadeli işlemler cüzdanımız var. Şimdi buraya geldiğimiz zaman spot cüzdanımızdan vadeli işlemler cüzdanımıza örneğin USDT aktaracağız. USDT'yi seçtikten sonra spot cüzdanımdaki bütün dolar bakiyemi vadeli işlemlere aktaracağım. Onaylıyorum ve bütün bakiyem vadeli işlemler cüzdanıma geçiyor arkadaşlar. Sonrasında da üstteki menüden vadeli işlemler ekranıma ulaşabiliyorum. Şimdi bu ekranı çok kısa bir şekilde sizlere anlatacağım. Lütfen gözünüz korkmasın. Burada gördüğünüz her şey aslında gerçekten çok basit. Şimdi üstte zaten menümüz var. Şimdi buraya geldiğiniz zaman burada farklı pariteleri görebiliyorsunuz. Buradan hangi paritede işlem yapacaksanız onu seçebiliyorsunuz. Örneğin Ethereum'u seçelim. Ethereum USDT'yi seçiyorum mesela. Buna geldiğim zaman bu alanda Ethereum USDT üzerinden dilediğim şekilde vadeli işlem long short pozisyon açabileceğim. Şimdi burada anlık olarak fiyatı yazıyor. Hemen şurada 24 saatlik değişimi yazıyor. Örneğin Ethereum dünden beri yani 24 saat içinde %2,30 oranında düşmüş. Burada 24 saat içindeki en yüksek en düşük fiyatı ve toplam volümü yazıyor arkadaşlar. Aşağıda grafiğimiz var. Grafiği zaten Binance üzerinden değil de TradingView üzerinden takip ediyoruz. O yüzden bu grafik alanını çok da kullanacağınızı sanmıyorum. En fazla böyle göz atmak için kullanırsınız. Altta açık emirlerimizin düşeceği veya örnek veriyorum stop loss girdiğimiz zaman onu takip edebileceğimiz emir alanımız var. Burada açık pozisyonlarınızı, açık emirlerinizi, geçmiş emirlerinizi, işte trade geçmişinizi, transfer geçmişinizi ve varlıklarınızı görebileceksiniz. Hemen yukarıda order book dediği alan var. Bu da emir tahtası arkadaşlar. Emir defteri. Yani burada alıcılar var. Burada satıcılar var. Zaten bütün bunları spot alım satım yapıyorsanız bunlara aşinasınızdır. Aşağıda en son gerçekleşen işlemler var. Sağ tarafta Isolated ve Cross seçeneği var. Şimdi gelelim Isolated ve Cross nedir onları anlatalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak izole bir işlem açarsanız buraya 100 dolarlık bir bakiye ayırdıysanız yani bir işleme 100 dolarla girdiyseniz o 100 dolarınız bittiği zaman işleminiz otomatik bir şekilde kapanıyor. 100 dolarınız gidiyor ve bu işlem artık kapanmış oluyor. Ancak eğer Cross işlem açarsanız işleminiz 100 dolarınız bittiğinde kapanmıyor. Cüzdanınızdaki diğer bakiyelerden de bu işlem bu pozisyon yemeye başlıyor. Cüzdanınız sıfırlanana kadar devam ediyor. Kimisi izoleyi tercih ediyor, kimisi cross'u tercih ediyor. Ben genelde izole kullanıyorum açıkçası. Bunu daha doğru buluyorum. Ama zaten stop loss emirimi girdiğim için ikisi de çok fark etmiyor benim için. Bu tercih tamamen size kalmış. Bunun yanında kaldıraç var ama kaldıraca gelmeden önce long nedir, short nedir onu anlatmak istiyorum. Long ve short'u da anlatmadan önce vadeli işlemlerin mantığını biraz anlatayım. Şimdi spot alım satım nedir?
Normal bir örneğin Ethereum alacaksınız. Gidip Ethereum'u almaktır. Yani yükseleceğini düşünüyorum. Ethereum alıyorum. Ancak eğer vadeli işlemle long pozisyon açarsam ben Ethereum almıyorum. Ethereum'un yükselme ihtimalini satın alıyorum. Yani bu da şu demek oluyor. Ben 5x kaldıraçla long açtığım zaman elimde aslında Ethereum yok ama Ethereum varmış gibi bir işlem açıyorum ve Ethereum yükseldiği zaman da 5x kaldıraçla 5x oranında kazanç sağlıyorum. Düşerse de bu ihtimalim tutmadığı için, düştüğü için de zarar etmiş oluyorum. Short pozisyonda bunun tam tersi, Ethereum'un düşme ihtimalini almış oluyorum gibi düşünebilirsiniz. Peki neden vadeli işlemler diye bir şey var? Yani neden mesela normal spot alım satım yapmıyorum da vadeli işlemler yapıyorum? Çünkü bir kaldıraç kullanmam gerekiyor. İkinci sebepse şimdi spot alım satım yaparken örneğin elinizde Bitcoin var ve Bitcoin'in değerinin dolara karşı düşeceğini düşünüyorsunuz. Ne yaparsınız? Elinizdeki Bitcoin'i satarsınız. Düştüğü zaman tekrardan satın alırsınız. Böylece ya elinizdeki Bitcoin adedini yükseltmiş olursunuz ya da aynı adette Bitcoin alır elinizde fazladan nakit olmasını sağlamış olursunuz. Ancak Bitcoin'in düşeceğini düşünüyorsunuz ama elinizde Bitcoin yok. Bu durumda bir şey yapamazsınız. Düşüşünü izlemek zorunda kalırsınız. Ancak eğer vadeli işlemler yapıyorsanız bir short pozisyon açığa satış işlemi nasıl açılır onu da hemen anlatayım. Şimdi Ethereum'un düşeceğini düşünüyorum. Bir analiz yaptım veya kötü bir haber geldi vesaire vesaire. Düşeceğini düşünüyorum. Elimde Ethereum olmadığı için izlemektense geliyorum bir short pozisyon açıyorum. Short pozisyon açmak ne demek? Geliyorum piyasadan dolar karşılığında borç Ethereum alıyorum. Bu Ethereum'u piyasaya satıyorum. Elimde dolar oluyor. Ethereum düştüğü zaman da elimdeki dolarla aynı oranda Ethereum'u satın alıyorum. Borcumu kapatıyorum. Benim elimde fazladan dolar yani nakit para kalmış oluyor. Yani Ethereum'un düşüşünden para kazanmış oluyorum. İşte olay bu kadar basit arkadaşlar. Belki anlatırken yine biraz kafanızı karıştırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Ama olay gerçekten basit. Mantığını anlamanız için bu şekilde anlatmak istedim. Yani long, short tam olarak bu demek. Şimdi gelelim bir de kaldıraç nasıl kullanılır ve ne işe yarar, ne kadarı zararlıdır, ne kadarı kullanılabilir onu da anlatalım. Şimdi hemen burada görüyorsunuz 5x yazıyor. 5x'e tıklıyorum. Burada 1x'ten 100x'e kadar kaldıraç kullanabiliyorum. Sağda solda Twitter'da, Telegram'da, YouTube'da görüyorsunuzdur. Adam mesela 100x'lik bir kaldıraçla işlem açmış. İşte işlem açtığı parite %5 yükselmiş. %500 kar ettim diye seviniyor. Ya güzel kardeşim tamam kar etmişsin tebrikler %500 güzel bir para ama hani bunu paylaşıyorsun sonra bilmeyenler de diyor ki o ne güzel ben de 100x'lik kaldıraç açayım %1 bile yükselse %100 para kazanırım. Teoride güzel ama pratikte böyle olmuyor arkadaşlar. Yani 100x bir işlem açtığınız zaman Ethereum'un %1 düşmesi ufacık bir habere bakar. Ufacık bir Bitcoin'deki hareketliliğe bakar. Bir bakmışsınız %1 düşmüş. Sizin paranızın tamamı gitmiş. Bu riski göze almaktansa kaldıraç oranınızı 5x 10x ile sınırlayıp buna göre işlemler açarsanız her zaman daha kazançlı olursunuz. Yani 100x bir işlem açarak şansınız yaver gittiğinde çok para kazanabilirsiniz ama bu piyasada şansla hareket eden gerçekten yer yok arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ben genelde şöyle 5x eğer çok ciddi bir haber gelirse 10x falan kaldıraç kullanıyorum. Ama genelde zaten RR oranını da yakında sizlere açıklarım. Zaten yakında dediğim gibi bir Telegram özel VIP grubu kurmayı düşünüyorum. Sadece vadeli işlemlerle ilgilenenleri alacağım ve herkes giremeyecek. O yüzden hani o gruba saklıyorum bazı şeyleri. Sizler de eğer o gruba katılmak isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Ek olarak da şu an herkesin girebildiği Telegram grubumuza da gelip hani o gruba da katılmak istediğinizi belirtirseniz grup kurulduğu zaman sizler de katılanlar arasında olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi her neyse 5x kaldıraç açıyorum, 10x açıyorum. Birazdan zaten taktiklerimi de sizlere anlatacağım. Yani 5x kaldıraç şu demek oluyor. Ben 100 dolarla bir işlem açtığım zaman sanki 5 katıyla yani 100 dolar değil de 500 dolarla işlem açmış gibi oluyorum ve paritede %10 değer kaybı olduğu zaman benim de 500 dolarım vardı ya hani yani işlem açarken 500 dolar gibi açtım ya 500 doların %10'u yani 50 dolarım gitmiş oluyor. Ama ilk başta 100 dolar yatırmıştım yani 5x kaldıraçla %10 zarar ettiğimde benim 100 dolarımın 50 doları gitmiş oluyor. %50 kaybım oluyor. Aynı şekilde %10 yükselme durumunda da ben
50 dolar kazanmış oluyorum. Yani %50 kazanmış oluyorum. Yani kaldıraç oranı ne kadar yükselirse düşüşte lik olma ihtimaliniz veya zararınız o kadar yükselir. Kar durumunda da aynı şekilde karınız yükselir. Genel olarak kaldıraçın mantığı bu şekilde. Her neyse, şimdi her şeyi inceledik, anlattık. Peki gelelim vadeli işlem nasıl açılıyor? Arkadaşlar, ilk olarak izoleyi, kaldıracı vesaire ayarladıktan sonra burada limit, market ve stop limit emir türleri var. İlk etapta market emir türünü kullanabilirsiniz, ancak ben ne spotta ne de vadeli işlemlerde tavsiye etmiyorum. Limit kullanmanız daha yararlı olacaktır. Hangi emirden long girmeyi düşünüyorsanız örneğin üstüne tıklayabilirsiniz veya burada yazabilirsiniz. Mesela 2900 dolara düşerse ben alım yapmak istiyorum, long pozisyon açmak istiyorum diye buraya bunu yazabilirsiniz veya direkt buradaki bir fiyatı seçip ne kadarlık bir işlem açmak istiyorsanız onu belirledikten sonra buy long dediğiniz anda long işleminiz açılacak. Aynı şekilde de yine buraya fiyatı girip miktarı belirleyip sell short dediğiniz anda da yine aşağı yönlü bir işlem açmış olacaksınız. Short da açmış olacaksınız. Bunun dışında buraya TP/SL yazıyor. Bu take profit ve stop loss anlamına geliyor arkadaşlar. Yani kar al veya zararı kes anlamına geliyor. Örneğin take profit'e gelip mesela 2918 dolardan bir long işlem açtım. Bu işlemim 3500 dolara gelirse otomatik bir şekilde kapansın ve benim karım da param da cüzdanıma aktarılsın diye bir take profit emri girebiliyorum. Aynı şekilde örneğin burada 2600'e düşerse işlemim otomatik bir şekilde kapatılsın. Yaklaşık %10 bir zararla artık yapacak bir şey yok deyip bunu kapatabiliyorum. Tabii ki %10 zarar olmuyor. 5x olduğu için %10 düşüşte %50 zarar oluyor. O yüzden bunu en fazla 2850 yapmak mantıklı olacaktır. Yani her işlemde zararınızın en fazla kaldıraçla beraber %7, en fazla %10 olması en doğru olanıdır. Bunun üzerindeki zararlar zaman içerisinde cüzdanınıza ciddi zararlar verir. Genel olarak long ve short açımı bu şekilde. Peki ben nasıl taktiklerle bu işlemleri açıyorum? Arkadaşlar, benim genelde en çok işlem açtığım yani grafik üzerinde en çok işlem açmama sebep olan durumlar trendin değiştiği zamanları takip ediyorum. Market kırılımlarını takip ediyorum. Yani mesela bir düşen trend çiziyorum. Bu trend sadece kırıldığı zaman direkt işleme girmiyorum ve daha düşük zaman dilimlerinde de inceliyorum. Eğer hem o düşen trendi kırıp hem de bu trendin üzerinde böyle yükseliş yönlü hareketler yaparsa, yani market kırılımı gelirse ve ek olarak da mesela bir retest de yaparsa burada daha güvenli işlemler açabiliyorum. Long pozisyonlar açabiliyorum veya tam tersi short pozisyonlar arayabiliyorum. Bütün bunları yaparken indikatörleri takip ediyorum. MACD, Bollinger Bandları veya RSI'yi takip ediyorum. Bunlar dışında haber takibiyle long ve short pozisyonlar açabilirsiniz. Örneğin Bitcoin ile alakalı bir delist haberi geldi veya Bitcoin'in mainnet yapacağı haberi paylaşıldı. Önümüzdeki ay yapacak ve o zamana kadar yükselme ihtimali oldukça yüksek. Veya bir proje airdrop düzenleyeceğini paylaştı. Yine aynı şekilde o coin'in fiyatının yükselme ihtimali yüksek. Hemen o coin ile alakalı 10x'lik bir kaldıraçla bir işlem açtığım zaman çok yüksek ihtimalle güzel kazançlar elde edebiliyorum arkadaşlar. Haber takibiyle vadeli işlemlerde güzel paralar kazandırıyor. Bunlar dışında bütün bildiklerimi vadeli işlemlere özel grubumda sürekli bir şekilde paylaşacağım. Bu videonun devamı olarak da vadeli işlemlere, futures, kaldıraçlı işlemlere yine daha böyle sadece nasıl kullanılır değil de nasıl para kazanılır odaklı videolar da paylaşacağım. Bildiğim bütün bu taktikleri tek bir videoda da sizlere anlatıp yeri gelecek belki canlı yayında birlikte işlemler de açacağız. Bütün bunları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Twitter'dan, Telegram'dan, Instagram'dan da takip ederseniz bu gelişmeleri kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmış olayım. Eğer hala hesabınız yoksa Binance'e komisyon indirimli kayıt linkiyle de açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.